Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Orkide bakımlarımıza devam ediyoruz. Orkidelerimiz artık tomurcuklarını yavaş yavaş büyütüyor. Evet, bu seviyeye gelene kadar belli aşamalar geçirdik. Bu aşamalarla alakalı bahsedeceğim. Bugünkü konumuz orkideleri nasıl çiçeklendirebiliriz? Çiçeklendirme aşamasına gelmeden önce nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunlarla alakalı konuşacağım. Ayrıca çiçek dalları belirli bir boya ulaşmışsa artık bunlara yön verme ile alakalı neler yapabiliriz? Bunları anlatacağım. Evet, şöyle çiçek dallarını gösteriyorum. Bakın, belli boylara ulaşanlar var. Daha yeni büyüyenler var. Evet, tomurcuklanmaya başlayanlar var. Tomurcuklanmaya başlamadan önce bu çiçek dallarına yön vermemiz gerekiyor. Bakın, şu boya ulaşmış bir çiçek dalını artık dibine çiçek dalı dikerek bunu düzgün bir şekle getirebiliriz. Hemen bunun dibine bir tane orkide dalı dikiyorum. Çiçek dalını tutacak bir çubuk dikiyorum. Evet, gördüğünüz gibi şu anda yukarı doğru büyüyecek artık bu. Bu şekilde ne tarafa gitmesini istiyorsanız yön verebilirsiniz. Bu önemli. Eğer bu işlemi daha dallar yumuşakken yapmazsanız sertleştikten sonra bu işlemi yapmak biraz zor olur. Daha küçükken yapmamak lazım. Bakın, şuradaki dalı da şöyle dibine bir tane çubuk dikeceğim. Bu çubukla birlikte düzgün bir şekilde büyüyecek. Evet, şunu da dikiyorum. Gördüğünüz gibi. Evet. Bunu da diktikten sonra şimdi asıl konumuza geçelim. Evet, orkideyi çiçeklendirmek için 4 tane ana madde var. Bunlardan bahsetmeye başlayalım. Evet, öncelikle ilk maddemiz orkidelerin sulamasını iyi takip etmemiz gerekiyor. Susayıp susamadığını önce belirlemek gerekiyor ve doğru sulamak gerekiyor. Susayıp susamadığını, bakın, şöyle saksıyı çıkartıyoruz ve köklere bakıyoruz. Toprağın içerisindeki köklere bakıyoruz. Eğer toprağın içerisindeki kökler bu şekilde yeşil ise bu orkide sulamaya ihtiyacı yok demektir. Eğer bu kökler grileşmişse işte o zaman orkidemizi sulamamız gerekiyor. Bakın, böyle dış saksı kullanıyorsanız ve üstten suluyorsanız kesinlikle dış saksının içerisinde su bırakmayınız. Suladıktan sonra 1 saat sonra dış saksının içerisindeki suları kesinlikle boşaltınız. Evet, şöyle gösteriyorum. Bakın, şu şekilde grileşecek. Bu daha tam grileşmemiş ama bir örnek olarak gösteriyorum. Şöyle grileşmesi lazım iyice. Grileştikten sonra sulayacağız. Aşırı sulamaktan kaçınacağız ve düzenli sulayacağız. Bu sulamaları düzenli kontrol edeceğiz. Şimdi güzel bir sulama nasıl yapılır? Bunu geçelim. Şöyle. Evet, şöyle bir kaba su koyuyorum. Orkidemizin saksısını geçmeyecek şekilde olacak suyumuz ve orkidelerimizi bu suyun içerisine koyuyoruz. En fazla 5 dakika bu suda beklettikten sonra yan tarafa fazlalık suların akması için şu şekilde koyuyoruz, bakın. Bu önemli. Orkide suyu sever ama fazla suyun içerisinde yüzmesi köklerini çürütür. Bu nedenden dolayı sulama işlemi yaptıktan sonra fazla suların akması için bu şekilde koymamız gerekiyor. Evet. Üstten de sulayabilirsiniz. Üstten sularken dediğim gibi yarım çay bardağı bir orkide için yeter. Ve dış saksı kullanıyorsanız özellikle 1 saat sonra o dış saksıda bulunan fazlalık suyu kesinlikle atmanız gerekiyor. Evet, şöyle bakın, bakın, şöyle gördüğünüz gibi fazlalık sular akıyor. Bu fazlalık sular akmazsa köklerin çürümesine sebep olur. Yani orkidenin alacağı su kapasitesi vardır. O kapasitesinin fazlasını verirseniz o zaman köklerini çürütmeye başlar. Bütün suyu çekmek ister ama o ihtiyacı olmadığından dolayı kökleri çürür. Bu şekilde suladıktan sonra mutlaka fazlalık suların akması gerekiyor. Evet, ikinci maddemiz, eğer orkidelerinizin kökleri ve yaprakları sağlıklı değil ise yine orkideye çiçek açtıramazsınız. Bu nedenden dolayı yaprak ve kök bakımına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kökleri ara ara kontrol etmemiz gerekiyor. Köklerde bir sorun olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Şöyle saksısından çıkartacağız. Köklere bakacağız. Kökler canlı mı? Büyüme var mı yok mu?
bunları kontrol edeceğiz. Şöyle bakın, kökler gayet güzel bir şekilde büyüyor. Bu kökleri kontrol etmemiz susayıp susamadığını da belli ediyor. Evet, kökleri ve yaprakları sağlıklı olacak. Eğer kökleri ve yaprakları sağlıklıysa ve sulamasına dikkat ederseniz, evet, çiçek açtırmada rahat bir şekilde hedefe ulaşırsınız. Diğer bir şey, orkideyi konumlandırırken, evet, direkt güneş ışığı almayacak şekilde süzülerek gelen bir güneş ışığından faydalanırsanız yaprak sağlığını da korumuş olursunuz. Aksi takdirde direkt güneş ışığı alan bir yere koyarsanız yapraklar sararmaya, hatta kurumaya başlar. Evet. Eğer bakın dediğim gibi kökleriniz sağlıklıysa, yapraklar sağlıklıysa, bakın köklere bakıyorum. Yapraklar da gayet canlı duruyor, sağlıklı duruyor. Bu şekilde büyük çiçek dalları attığını göreceksiniz. Konum da, üçüncü madde olarak konum da önemli. Diğer bir maddemiz, evet, böyle tomurcuklanma zamanında orkidelerimize ek besinler vermemiz gerekiyor. Bu besinleri evde biz hazırlayabiliriz. Neler hazırlayabiliriz? Ben biraz sonra birkaç örnek vereceğim. Evet, şu sukulentimizi de şöyle düzelteyim. Evet, neler yapabiliriz? Pirinç suyundan bir takviye besin yapabiliriz. Evet, şurada gösteriyorum. Muz kabuğunu bu şekilde suyun içerisine bırakıp bir gün bekledikten sonra bu suyu orkidelerinize verebilirsiniz. Aynı şekilde patates kabuklarını şu şekilde bir kavanozun içerisine koyup, evet, gösteriyorum. Patates kabuklarını kavanozun içerisine koyuyoruz. Bunun üzerine suyla dolduruyoruz. Bir gece beklettikten sonra yine bu suyu orkidelerinize, özellikle yapraklarına verebilirsiniz. Yapraklarına bir fıskiye yardımıyla yapabilirsiniz. Ama bunu verirken, yapraklarına fıskiye yaparken yaprak aralarında su kalmamasına dikkat etmemiz lazım. Ya da toprağına şöyle 3-5 kaşık verebilirsiniz. Evet. Yine çay suyu da, soğumuş bir çay suyu da orkideleriniz için iyi gelir. Haşladığınız yumurtaların suyu da yine orkidelerinizin için iyi gelir. Evet. Eğer orkidelerinizin yaprakları sağlıklı, evet, kökleri sağlıklı ise biraz soğuk bir yerde bulundurup, geceleri özellikle hafif soğuk bir yerde bulundurup gündüzleri normal yerine alırsanız da bu şekilde de çiçeklenmeyi teşvik edebilirsiniz. Evet, şu orkidelerimi gösteriyorum. Keikilerimiz gayet güzel bir şekilde büyüyorlar. Bu tip orkidelerimizin toprağı direkt ağaç kabuğu değil, normal toprak karışımı da var. 2 tane keikisi var üzerinde. Bu keikilerimizi Mart ayından dikimini yapacağız. Takipte kalın. Mart ayında bu keikilerimizin ayrımını ve dikimini yapacağız. Toprağımızı, bu böyle bir orkideniz varsa toprağını kontrol ediyoruz. Saksısını çıkartıyoruz. Eğer saksı içerisindeki nem gitmişse, bakın şöyle çiçeklenme olmaya başladı. İlk başta çiçeklenme yoktu. Soğuk bir yere bıraktım ben biraz. Bundan dolayı çiçeklenmeye döndü. Şöyle elimizde kontrol edeceğiz. Eğer kurumuş ise toprak iyice, bunları sulayacağız. Şu toprak içine de bakabiliriz. Şöyle toprak içine baktığımızda da susayıp susamadığını anlıyoruz. Şeffaf saksı olduğundan dolayı. Evet. Eğer susamışsa bunların sulamasını, bunları da aynı şekilde suya batırarak da sulayabilirsiniz. Üstten de sulayabilirsiniz. Bakın kök şöyle gayet susamış. Kökleri de grileşmiş. Evet. Şunu da göstereyim. Saksısını. Şöyle bakın. Kökleri grileşmiş. Evet. Şimdi bu orkidelerimize de sularını verelim. Evet, sizler de bu anlattıklarıma dikkat ederek orkidelerinizi çiçeklendirebilirsiniz. Özetlemek gerekirse, 1. Orkidenizin koyduğunuz konumu çok dikkat etmeniz gerekiyor. Aydınlık bir yer olacak ama direkt güneş ışığı almayacak bir yer olması lazım. 2. Sulamasına dikkat edeceğiz. Orkide susamadan kesinlikle sulamayacağız ve doğru sulayacağız. 3. Yaprak ve
kök bakımına dikkat edeceğiz. Yaprakları kontrol edeceğiz. Kökleri kontrol edeceğiz. 4. Besinler vereceğiz. Evet. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz abone olur, like atar ve videomu paylaşırsanız çok memnun olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler.